Herkese merhaba, ben Orhan, 14 yaşındayım. Phoenix, Arizona'da The Orm School'da okuyorum. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Abi dedi, sporcu bursuyla okumaya nasıl karar verdin? Aslında en baştan beri hayalim de Amerika'da basketbol oynamak, eğitim görmek, başka insanlarla tanışmak, başka bir ülkeyi görmek. Bunlar yani. Profesyonel bir kariyer olarak spor yapmayı planlıyor musun? Evet, planlıyorum. Amerika'da olmasa bile, yani tabii ki en büyük hayalim orası. Ama orası olmasa bile başka bir ülkede veya Avrupa'da, Türkiye'de profesyonel bir kariyer yapmayı planlıyorum. PSA ile yolum nasıl kesişti? Ben Instagram'da PSA 2020 Sport Kliniği gördüm ve aileme söyledim oraya başvurmak için. Aslında seçilmek, Amerika'dan burs kazanmak gibi bir beklentim yoktu. Sadece işte fiziksel ölçümlerin yapılması, hızımın test edilmesi veya onları ölçtürmek için gittim kliniğe, ama Emir abi benimle orada konuştu, iletişime geçti. Oradan sonra her şey zaten başladı. Öyle kesişti PSA ile yolum. Ailen yurt dışında sporcu öğrenci olmanla ilgili düşüncelerine nasıl tepki verdi? Yine ailemle en başta karar vermiştim. Onlar da destekliyordu tabii ki. Yani ailenin desteklemesi lazım çünkü başka türlü olmaz. Ailem destekliyordu beni. Okula kabul haberini aldığında neler hissettin, neler yaptın? Bir kere çok mutlu oldum. Hayallerimin başlangıcıydı, gerçekleşmişti ve gerçekten zor bir şey yani. Ben mutlu olmuştum. Ondan sonra direkt tanıdıklarıma haber verdim, arkadaşlarıma ve ondan sonra ailemle güzel bir yemeğe çıktım. Bu kadar yani. İyi bir maçtan sonra her zaman yaptığım bir şey var mı? İlk önce soyunma odasında arkadaşlarımla iyi bir kutlama. Ondan sonra eğer önemli bir maçsa arkadaşlarımla beraber yemeğe gidebiliriz veya sinemaya, filme gidebiliriz eğlenmek için. Bu kadar. Amerika'da sporcu öğrenci olma konusunda seni en çok heyecanlanan şey nedir? Bir kere iyi bir eğitim almak ve Amerika'da basketbol oynamak, farklı kültürlerle tanışmak, farklı insanlarla farklı bir ülkeye gitmek, bunlar. Okul arayışında en çok nelere dikkat ettin? En başta akademik olarak iyi bir okulun olmasına dikkat ettim ve basketbol konusunda ortalama bir okula gitmek istedim en başta. Çünkü lise 1'e gidiyorum ve en önemlisi İngilizce seviyemi en iyi yere getirebileceğim ilk okulu seçtim. Bu kadar. Recruiting süreci senin için nasıl geçti? Bir kere çok uzun geçti ve zorlu bir süreç gerçekten. PSA ekibi bana yardımcı oldu. Kafamdaki soru işaretlerini ailemle beraber giderdiler. Emir abi, Batu abi, herkes çok yardımcı oldu. PSA ekibine çok teşekkür ediyorum. Liseye ilk kez gitmeden önceki yaz kendini hazırlamak için ne yaptın? Biliyorsunuz bu dönem pandemi döneminden geçtik. Daha çok çalışmalarıma aslında yardımcı oldu diyebilirim. Sürekli evdeydim, hiç çıkmadım. Toplu antrenman yapmasam bile kendi fiziksel açıklarımı geliştirdim, kapattım. Yani eksik kalmam için diğer oyuncuların önüne geçmek için bu kadar. Ölü ya da yaşayan herhangi biriyle tanışmak, konuşmak, belki de maç yapabilseydin kimi seçerdin? Oyuncu olarak Allen Iverson'ı seçerdim. Ölü biri de Kobe Bryant'ı seçerdim. Koç ise Phil Jackson'la tanışmak isterdim. Pandemi döneminde idmanına, beslenme dair neler yaptın, biraz anlatabilir misin? En başta sağlıklı beslendim, kesinlikle zararlı beslenmedim. Çünkü sporcusun ve Amerika'da okuyorsun, basketbol oynuyorsun, sağlıklı beslenmen gerekiyor. Yani zararlı şeylerle beslenmedim. Ayrıca pandeminin son dönemlerinde bizim de sokağa çıkma yasağı kalktığı zaman yazdığımıza yakın bir tane basketbol sahası vardı. Her gün oraya gidiyordum, bayağı şut atıyordum, çalışıyordum. O da iyi gelmişti bana. Aday PSA sporcular için herhangi bir tavsiye verebilir misin? İlk olarak hayallerinin peşinden koşsunlar, çok çalışsınlar, beslenmelerine, uykularına dikkat etsinler ve PSA ile görüşsünler. Arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz PSA kanalına. Görüşürüz.